Merhaba, Hıvak Bil'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Kontrol'ün kurucu ortağı Levent Sezen. Levent merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Levent, uzun yıllardır otomasyon sektöründe görev yapıyorsun. Farklı firmalarda da görev yaptın ama biz seni biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında, nerede doğdun? 1981 yılında Yalova'da doğdum. Çocukluğum Yalova'da geçti. İlk orta öğrenimi Yalova'da tamamladıktan sonra üniversite hayatı başladı. İlk öğretim nasıl geçti, nasıl bir öğrenciydin? Ben biraz tembel bir öğrenciydim açıkçası. Çok da çalışkan birisi değildim. Üniversite kaç yılı, neresi? Liseyi Yalova'da bitirdikten sonra ÖSS sınavı vardı bizim zamanımızda. ÖSS sınavına girdiğimde ilkinde başarısız oldum, kazanamadım. Sonra ikincisine hazırlık yaptım. İkincisine de çalıştığımda bu sefer belki hatırlarsanız o dönem üniversite sınavlarının çalınması olmuştu. Ardından da deprem oldu. Ben yine ikincisinde de başarısızlıkla sonuçlandı ve yine üniversiteye giremedim. O dönem sonrasında babam beni aslında biraz da hem o ortamdan uzaklaşayım hem de biraz İngilizce öğreneyim diye yurt dışına gönderdi. Orada bir sene gibi bir süre farklı bir üniversitede hazırlık sınıfını okudum. Orada İngilizceyi tamamladım. Sonrasında tekrardan Türkiye'ye dönüp aslında tekrardan sınava girerek üniversiteye kazandım. Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü kazandım. 2001 yılında başladım. 4,5 senede de üniversiteden mezun oldum. 3 yıl ara verdin lise sonrasında. Tekrardan üniversiteye girdiğin zaman eğitime bakışın değişti mi? Nasıl bir öğrenci olarak devam ettin? Şöyle söyleyeyim, ilk dediğim gibi ilk öğrenim tarafında ortaokul, lisede biraz zayıf bir öğrenciydim. Hep zayıf notlarla gelirdi. Babam beni özel ders aldırırdı. Biraz babamın zorlamalarıyla aslında liseyi de bitirdim diyebilirim. Sonrasında üniversiteye geçtiğimde aslında ben ilk sene de bu tembelliğimi devam ettirdim. Hem üniversitenin ortamından kaynaklı hem de artık biraz daha aileden uzak bir yerde olmanın da verdiği fırsatlarla diyeyim. Aslında üniversitenin ilk senesinde biraz haylazlık ettim ve ikinci senenin ilk döneminde ben aslında sınıfta kaldım. Sonrasında benim aslında kırılma noktam orada başladı. Orada biraz daha yok bu böyle gitmez artık benim çalışmam lazım deyip çalışmaya başladım ve o dönem sonrasında biraz daha çalışkan bir öğrenci haline geldim ve sadece yarım senemi kurtarabildim. 4,5 senede de üniversiteden mezun oldum. Mühendislik senin tercihin miydi veya bir yönlendirme oldu mu? Bu aslında çocukluktan gelen bir şey, bir merak. Benim küçüklüğümden beri babamın da hem elektrik hem de mekanik tarafında bir merakı vardı, bir becerisi vardı. Eve tamirci girmezdi, babamın iş yerine tamirci girmezdi. Ben de küçüklüğümde babamın yanında aslında bir nebze çıraklık yaparak ben de bu ortamlarda hem bulunmuş oldum hem de o hem elektronik tarafında hem de mekanik tarafında bir geçmişten gelen bir merakım, bir yeteneğim oluştu. Bu tarafta aslında ben mühendis olmak istiyordum. Hani ne mühendis olmamın tarafında çok da bir net bir bilgim veya kararım yoktu. Ama herhangi bir mühendisliği okumak istiyordum. Maden mühendisliğini seçmem de aslında biraz oradan oldu. Yani herhangi bir mühendislik olsun ama puanımın yettiği yerde olsun diye maden mühendisliği çıktı. Çok da maden mühendisliğini bilerek yazmış değildim ama ilk başladığımda sevmeye başladım. Sonra da aslında severek bitirdiğim bir bölüm oldu. Peki staj dönemleri nasıl geçti? Maden mühendisliği farklı bir bölüm olduğu için merak ediyorum. Nerelerde staj yaptın? Şimdi bizde staj dönemleri biraz farklıydı. Hem yeraltı hem yerüstü zorunlu stajları vardı. Bunlardan bir tanesini ben bir tanıdığın kömür madeninde yaptım yeraltı stajı olarak. İkincisini de Eti Maden'de yerüstü stajı olarak yaptım. Tabii bunları gördükten sonra ben aslında maden mühendisliğini severek okudum ama bu çok da sahada yapılacak bir iş değilmiş kısmında kararım netleşti. Yani o okuldan mezun olduktan sonra çok da ben böyle şantiyede, sahada, maden ocaklarında bir hayat sürmeyi isteyeceğimi düşünmemiştim. Okul bitti, kaç senesi? 2006 yılının Ocak ayında mezun oldum ben. Yalova'ya mı döndün yoksa? Üniversiteden mezun olduğumda Ocak ayıydı. Aslında sezon aslında devam ediyordu üniversite tarafı. Ben o tarafta üniversite yıllarında da bir iletişimde olduğum bir organizasyon ve şirketler vardı aslında, yabancı şirketler. Ben o şirketlerden bir tanesinde Adana'da işe başladım. Sonraki Ekim ayına kadar da aslında ben 6 ay boyunca orada bir Amerikan şirketinde çalıştım. Hem benim için bir tecrübe oldu hem de Adana'da da kalmış oldum. Daha sonrasında Yalova'ya döndüm. Peki Yalova'ya döndün, mühendislik mezunusun. Önünde askerlik gibi engel var. Hemen askere mi gittin yoksa bir işe girip çalıştın mı? Şöyle, ben bir esnaf çocuğuyum. Bizde öyle dışarıda çalışma gibi bir şey olmuyordu. Babamın yanında işe başladım üniversiteden döndükten sonra. Tabii askerliğin bir tecili vardı. O tecili beklerken babamın yanında çalıştım. Sonrasında 2007'nin Nisan ayıydı. Ben askere gittim. Kısa dönem olarak ilk Acemi Birliği'min Manisa'da, sonrasında
5 ay boyunca da Kıbrıs'ta askerliğimi tamamladım. Hiç mesleki eğitiminle ilgili bir görev verdiler mi askerlik süresince? Ve askerlik biraz benim enteresan geçti. Normalde askerde hani ne mezun olduğunuzu, yeteneklerinizi çok söylemezsiniz ki size iş vermesinler diye. Ben her sorulana bilmiyorum diyerek aslında en son noktası karakolda, sınır karakolunda özellikle çavuş olarak askerliğimi yaptım. Mesleki bir şey yapmadım. Tamamıyla biz askerde, karakolda oturup diğer askerlerin nöbetlerini ayarlıyorduk. Çünkü tam Kıbrıs'ın en güney kısmında Rum tarafına çıkan bir bölgede bir karakoldaydık. Rahat bir askerlik geçirdim. Görevimle ilgili aslında madencilikle ilgili ne yaptım derseniz orada çok fazla mevziler vardı. Yani gerçekten savaş döneminden kalma mevziler. Ara sıra askerleri o mevzilere götürüp oraları kazdırıp biraz daha derleyip toplamak amaçlı temizletiyordum. Herhalde mesleğimle alakalı biraz onları kazdırmış olabilirim. Peki askerlik bitti, döndün. Yalova'da mısın yoksa? Askerlik bitti, döndüm. Gene babamın yanında ben aslında çalışmaya devam ettim. O süre zarfında da ben aslında iş arıyordum. Çok da böyle bilinçli bir iş arama değildi benimkisi aslında. Yani ben maden mühendisliği tarafında, şantiyede zaten düşünmüyordum ama ne olabilir diye bilinçli bir şekilde aramazken benim üniversiteden bir arkadaşım bana bir gün telefonda İstanbul'da bir firmanın satışçı eleman aradığını söyledi ve bana gazete küpürünü yollamıştı o dönem. Ben telefon ettim bu firmaya. İstanbul'da Şişli'deydi yerleri ve beni görüşmeye çağırdılar ve ilk görüşmede beni işe aldılar. Bir maden şirketi İstanbul'da satış ayağında beni işe aldılar ve ben ilk işimi aslında İstanbul'da Şişli'de Çukurova Holding'in bünyesinde olan bir maden şirketinde satışçı olarak işe başladım. Orada ben aslında hem yurt içi ticareti hem de yurt dışı ihracat kısmını öğrendim. Genellikle Orta Doğu ülkelerine de onun ürünlerinin satışı oluyordu ve ben bu tarafta hem müşteriyle iletişim kısmında hem de ihracat kısmındaki süreçlerde nakliyesi olsun, ihracat işlemleri olsun bu firmada hepsiyle bir nebze tanışmış oldum. Kaç yıl görev yaptın orada? Orada bir sene çalıştım. Çok fazla ilerlemedi orada. İlerlememesinin nedeni aslında o dönemler benim biraz daha olaya maddi yönden bakıyor olmamdı. Yani onların bana verdiği maaşı beğenmeyerek aslında ben yeni bir iş arayışına girmiştim. Sonrasında bana biraz daha yüksek maaş veren bizim de yine iklimlendirme sektöründe olan bir firmada ben ikinci işime başlamış oldum. Bu firma eşanjör firmasıydı. Yine Kozyatağı'ndaydı merkezleri. Ama orada da çok fazla aslında ilerlemedi. Ben orada 1,5 ay, 2 ay gibi bir süre çalıştıktan sonra oradan ayrıldım. Sonrasında yine sektörde mi ilerledin? Sonrasında oradan ayrılmam biraz zorunlu sebeplerden dolayıydı. Yani bir an evvel iş bulup çalışmam gerekiyordu. O ara bütün iş ilanlarına artık başvuru yapıyordum hem orada çalışırken. Satek Mühendislik diye döneminde Johnson Controls'ün Türkiye'de uygulamalarını yapan otomasyon firması vardı. O firmanın iş ilanına başvurmuşum bilinçli veya bilinçsiz olarak. Onlar görüşmeye çağırdığında ilk görüşmeye gittim ama çok da olumlu olacağını düşünmüyordum. Çünkü hem benim alanım değil, hem sektör değil, hem tecrübem yok. Ama beni ikinci görüşmeye çağırdılar ve ikinci görüşmede artık ben de öbür firmadan ayrılmam gerekiyordu bir an evvel ve ben onların teklifini kabul ettim ve ilk eşanjör firmasından sonra aslında otomasyon firmasında sektöre birebir giriş yapmış oldum. Kaç senesiydi? 2009 yılının Şubat ayıydı, iyi hatırlıyorum. O Şubat ayı itibariyle ben aslında birebir sektörde faal bir şekilde çalışmaya başladım. Kaç yıl görev yaptın Satek Otomasyon'da? Satek Otomasyon aslında biraz şöyle. Satek Otomasyon'da işe başladıktan sonra ben 1,5 sene Satek Otomasyon'da çalıştım. Sonrasında Satek Otomasyon kendi alt bünyesinde farklı bir şirket kurdu. Yine aynı uygulamaları yaptığı ürünlerin malzeme satış kısmı için Kontrol Market adı altında bir firma kurdular ve beni 1,5 sene sonra o firmaya geçirdiler. Yine aynı bina bünyesinde, aynı çalışma arkadaşlarımla beraber biz Kontrol Market bünyesinde çalışır olduk. Yine ilk yaptığım işte otomasyon tarafında projelendirme kısmını yapıyorduk. Yani İstanbul'da Türkiye'nin birçok yerinde otomasyon projelendirmesi, takibi, müşteri ziyaretleri, pazarlama gibi işlemlerinde bulunuyorduk. Kontrol Market biraz daha malzeme satışına yönelik bir firmaydı. O firmada aslında proje değil, malzeme satış kısmına girmiş oldum. İlk girdiğimde aslında çok da hoşlandığım bir kısım değildi. Ben proje takibini daha çok seviyordum. Bu şantiyelere gitmeyi, proje takipleri, oradaki mekanik kısımlarla ilgili proje geliştirmeleri, problem çözmeler daha çok hoşuma gidiyordu. Kontrol Market malzeme satışçısı olduğu için biraz daha bana şey geliyordu. Böyle pazarlamacı zihniyeti, hani tencere tava satıyormuş gibi hissettiriyordu ama İlk zamanlar biraz direnç gösterdim orada çalışmaya. Çünkü biraz da bizim firma sahibimiz Murat Doğanay'ın zoruyla ben oraya geçmiştim. Ama sonradan baktım ki ben o tarafta daha da başarılı olmaya başladım ve aslında eski patronumuz Murat Doğanay bana isteyerek veya istemeyerek aslında büyük bir iyilik yapmış oldu. Kontrol Market'te ne kadar görev yaptınız? Kontrol Market'te sanırım 9 sene görev yaptık.
9 senenin sonunda kontrolümü kurmak üzere ayrıldınız diye biliyorum. 9 senenin sonunda yine kontrol markette çalıştığım şu anki ortam Muharrem Nalbant'la birlikte biz aslında bir müddettir böyle bir organizasyonu kurmayı hedefliyorduk ama uygun zamanı bekliyorduk. 2017'nin Ağustos ayında biz bu kararımızı artık resmi bir şekilde eski patronumuza ilettik. Biz artık yolumuza, kendi firmamıza devam etmek istediğimizi belirttik. O da aslında bunu ilk zamanlar pek de hoşnut olmasa da olumlu olarak karşılayıp bizi büyük ölçüde destekledi ve biz 2017'nin Ekim ayında resmi olarak Kontrolyum'u kurduk ve aynı müşteri grupları, aynı tedarikçilerle birlikte bir önceki cuma günü çantamızı aldığımız kontrol marketten çıkarak pazartesi günü Kontrolyum yeni ofisimizde, yeni kimliğimizle sektörde aynı işleri yapmaya başladık. 8 yıl geride kaldı Kontrolyum'da. Kontrolyum'un bugünkü yeteneklerini soracağım ama ilk olarak Kontrolyum ismi nereden geliyor? Nereden ürettiniz? Bunun için biz çok aslında kafa yürüttük o dönemler ortamla birlikte. Birçok isim vardı aklımızda. Sektörde o dönemin popüler olan isimleri, hani uzantıları gibisinden. Ama ben hep şey düşünüyordum. Yani tek bir kelime olsun ve bu markalaşacak bir kelime olsun. Yani ve bizi o tek bir kelimeyle aslında tabir etsinler diye. Burada Kontrolyum'un aslında kontrol bizim asıl yaptığımız iş. Biz mekanik kontrol sistemleri, ekipmanlarının satışını yapıyoruz. Bizim işimiz kontrol sağlamak. Yum eki de aslında bildiğiniz gibi hani eski Latinceden gelen o ortamı belirten akvaryum veya sporyum gibi cümleleri oluşturan ium ekini biz sonuna ekleyelim ve bunu kontrolün merkezi anlamına gelecek bir isimle tabir edelim istedik. Biraz da sektörde hani böyle çok da benzer isimler olmasın istiyorduk. Firma sahiplerinin isimlerinin baş harfleriyle üretilen bir isim olmasını istiyorduk. Böyle bir süreci oldu kontrolün isminin. Peki bugün Kontrolyum'un Türkiye otomasyon sektöründe sunduğu ürünler, hizmetler neler? Mekanik kontrol ekipmanları satışı yapan bir firmayız. Burada sağ ekipmanlarının tedariğini aslında yurt dışından sağlıyoruz. Şu anda 100'e yakın markanın satışını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birçoğu bizim yurt dışından direkt kendi ithal ettiğimiz ürünler. Bir kısmı da bizim Türkiye'de bayiliklerini yürüttüğümüz markalar. Burada sensör grupları, motorlu vana grupları, termostat grupları gibi tüm sektöre hitap eden ürünlerin satışını yapıyoruz Kontrolüm olarak. Peki Kontrolüm bünyesine giren bir markayı tercih ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Aynı ürünün farklı markalarını mutlaka temsil ediyorsunuzdur alternatif olarak ama o markayı bünyeye katarken dikkat ettiğiniz hususlar neler? Sektörde genellikle firmalar hep kendi distribütörlüğünü yürüttüğü veya bayiliğini yürüttüğü markalar üzerinden ilerler ve her firmanın kendine ait bir markası olurdu. Çok çeşitli olsun, birçok projeye hitap edebilelim. İşte bütçesine göre marka seçimi yapabilecek şekilde alternatifler sunalım istiyorduk. Her bir benzer ürünün aslında bizde farklı markalar altında ürünleri mevcut. Bunları seçerken de aslında piyasanın koşullarına bakıyoruz. Ürünün kalitesine ve tedarik edilebilirliğine bakıyoruz burada. Aynı zamanda tabii ki fiyat politikasına da bakıyoruz. Bizim hitap ettiğimiz müşteri grupları marka odaklı da olabiliyor ya da fiyat odaklı da olabiliyor. Marka seçimini yaparken genellikle bizim sektörde bilinen markalar var. Onların üzerinden ilerliyoruz veya yurt dışından kendi araştırmalarımızı yaparak Türkiye'de yine aynı ürün grubunda satılabilecek ürünlerin uygun bir şekilde ürünlerini bulup onları ithal edip piyasaya aslında sunuyoruz. Peki Levent, 8 yıl önce kontrol marketten ayrılıp Kontrolüm'ü kurduğunuzda geçiş sürecinde herhangi bir zorlanma veya sıkıntı yaşadınız mı? Genelde herkes yolun başında sizin yanınızda olur gibi gözüküyor ama sonradan ortalıktan kaybolurlar. Bu tarz sıkıntılar oldu mu hiç? Şöyle dürüst olmak gerekirse aslında genellikle hep aynı şey olur Türkiye'de. Yeni firma kurulduğunda kurmadan önce destekleyen çok olur ama kurduktan sonra çok da o destekleyen kişileri etrafınızda göremezsiniz. Bizde de aynısı oldu. Yani bizde de biz tabii bu projeyi ya da planımızı insanlara anlattığımızda çok destekçi topladık aslında ama fiili olarak işe başladığımızda ilk siparişinizi biz geçeceğiz diyenlerin çoğu aslında orada yoklardı. Tabii biz insanlara güvenerek bu işi yapmadık aslında. Bizim amacımız bu yaptığımız işi iyi bir şekilde ileriye taşıyabilmekti. Maalesef bize o zamanlarında çoğu tanıdığımız firma aslında yine ilerlemediler. Çünkü bunların birçok nedeni var. Yani siz ne kadar daha iyi fiyatla müşterinize gitseniz de ödeme koşulları ortaya çıkıyor. Başka sebepler ortaya çıkıyor. Bir nebze o müşteri belki sizden alıyor, belki de almıyor. Hani bu tarafta ne yazık ki o taraftan
çok da böyle beklediğimiz, o hayal ettiğimiz desteği göremedik. Peki müşteri profili açısından kontrol market öncesi sonrası değişen bir profil oldu mu veya üstüne katarak farklı profillere de hizmet vermeye başladınız mı? Kontrol market döneminde aslında tamamıyla odaklandığımız alan bina otomasyon sistemleri uygulamaları yapan firmalardı. Bunun yanı sıra bizim aslında OEM dediğimiz klima santrali üreticileri, fan coil üreticileri gibi firmalara da biz malzeme tedariği gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Bunlar bizim aslında kontrol marketten gelen alışkanlıklarımızla satış yaptığımız müşteri grupları. Kontrol market sonrasında kontrolüm sürecinde bu işi katlanarak arttırmayı hedefliyorduk. Hem marka tarafında hem müşteri tarafında hem de hitap ettiğimiz proje alanları tarafında. Kontrolüm süreci içerisinde biz yerden ısıtma sistemlerine de ağırlık verdik. Exproof tarafında satışını yaptığımız endüstriyel alanlara da ağırlık verdik. Aynı zamanda dediğim gibi bizim bina otomasyon sistemleri yapan firmalar, OEM tarafları, mekanik taahhüt firmaları ve inşaat firmaları da koruyarak bir nebze müşteri portföyümüzü arttırmaya çalıştık ve bu geçen 8 yıl zarfında bu tarafta başarılı olduk. Controlium'un operasyon yapısı sadece yurt içi değil diye biliyorum. Uluslararası çalışmaları da var. Bunlar hakkında da bilgi verir misin? Kontrolüm olarak biz çok fazla lokal bir firma olmak istemedik. Hem bizim çalışma yapımızla alakalı bir şey hem de bizim vizyonumuzla alakalı bir şey. Biz sadece Türkiye'de olan bir firmayız ama aynı zamanda Türkiye dışında birçok ülkeye de ihracat yapan bir firmayız. Bu ihracat bizim kendi ürettiğimiz bir mal değil. Yine bizim yurt dışından ithal ettiğimiz veya Türkiye'de bayini yürüttüğümüz markaların ürünlerinin bir satışını yapıyoruz. Bir nebze Kontrolüm aslında operasyonel bir firma. Çin'den Amerika'ya kadar dünyanın birçok ülkesinden hem ithalat yapıyoruz hem de birçok ülkesine ihracatımız oluyor. Bu tarafta geniş bir yelpazemiz var aslında. Peki müşteri kitlesini, profilini değerlendirdiğiniz zaman yurt içi, yurt dışı ne gibi farklılıklar var? Türkiye'de müşteri portföyü veya müşteri ilişkileri çok farklı ilerliyor. Yani yurt dışındaki bir müşteriye yaklaşımınızla Türkiye'deki bir müşteriye yaklaşımınız hiçbir zaman aynı olmuyor. Ve bu aslında yurt dışında da farklılık gösteren bir şey. Siz aynı zamanda ben sadece ihracat yaptığımız yerleri söylemiyorum. İthalat yaptığımız yerlerde de yani bizim ticaret yaptığımız her ülkenin kendisine yapı, iletişim becerileri, sistemleri var. Bizim onlara biraz daha alışık olmamız gerekiyor. Bizim kontrolüm olarak aslında en başarılı olduğumuz kısım hem ithalatta hem ihracatta Çinlilerle çalışıyorsak Çinlilerin zihniyetine göre ilerleyebiliyoruz. Amerikalılarla çalışıyorsak Amerikalılarınkine göre ilerleyebiliyoruz. Bu taraftan çok uluslu bir yeteneğimiz oluştu. Aslında global düşünüp biraz lokal hareket ediyorsunuz. O ülkenin, o bölgenin kültürüne yönelik belki de faaliyetler sürdürüyor. Peki şu anda 8 yıl geri kaldı ve 2025'te bitmek üzere. Bu yıl nasıl geçti? 2025 bizim için aslında proje tarafında biraz zayıftı ama yedek parça satışında, bakım onarım tarafında aktif. Yani o taraf bizim hiçbir zaman azalan bir tarafımız olmuyor. Biz Türkiye'nin birçok yerine malzeme tedariği gerçekleştiriyoruz. Bu tarafta da 2025 tarafında iyi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bizim ihracat tarafımızda 2025 yılında iyi ilerledi. Kontrolümle ilgili birazcık veri isteyeceğim senden. Mevcut binası, stok gücü, personeli bu tarz veriler paylaşabilir misin? İstanbul Maltepe'de kendi binamız var. Bu bina içerisinde biz hem operasyonel süreçleri ilerletiyoruz hem de aynı zamanda depolama, stoklama işlemini burada yapıyoruz. Bizim yurt dışından ithal ettiğimiz malzemelerin stoklarını Türkiye'de tutuyoruz. Birçoğunu devamlı satışını yaptığımız artık 8 yıllık ve geçmişinden gelen bizim tecrübelerimizle hangi malzemelerin daha çok satılacağını iyi analiz edebiliyoruz. Burada stoklama işlemlerini burada yapıyoruz. Ama onun haricinde müşteri özelinde getirdiğimiz bazı ürün grupları için ithalatımızı yurt dışından yapıyoruz. Veya Türkiye'de bayiliğini yürüttüğümüz, kendi stoklarını kullandığımız firmaların üzerinden de ürünlerinin satışını yine gerçekleştirerek tamamıyla bu Maltepe'deki binamızda operasyonel süreçleri gerçekleştiriyoruz. Peki bir de kontrolümün online ticaret boyutu var. Oradaki çalışma hakkında bilgi alabilir miyiz? Online tarafı bizim en aktif olduğumuz kısım diyebilirim. Bunun geçmişi var aslında. 2010 yılında Kontrol Market kurulduğunda sektörde online olarak bu işi yapan hiçbir firma yoktu. Aslında Kontrol Market bunun Türkiye'deki ilk adımını atan öncü firmasıydı. Bu kadro içerisinde de benim olmam, aynı zamanda daha sonrasında bu süreçleri benim yönlendirmemle birlikte bizim bir online altyapımız oluşmaya başladı. Bir online, aynı zamanda tabii bu biraz da ilgi alaka isteyen bir şey. O taraftan bizim geliştirdiğimiz süreç kontrolüm sürecinde de ilerledi ve biz bu bayrağı aslında sektördeki ilk online ticareti başlatan kadro olarak devam ettirdik ve kontrolüm olarak da biz yine bunu en başarılı olarak devam ettiriyoruz Türkiye'de. Ben bunu genelde şöyle görüyorum. Türkiye'de bizim rakiplerimiz diyebileceğim yine ticaret yaptığımız firmalar
5 taneyi geçmeyebilir belki, yine bizim sektörde söylüyorum. Bu 5 firmanın biz kendi aramızda bazen konuşuyoruz. Yani hangisi birincidir, hangisi ikincidir, ama genellikle benim yaklaşımım hep şöyle oluyor. Yani Türkiye'de bu sektörde bu işi yapan 5 firma var ve 5 firmanın da kendi özelinde lider olduğu kısımlar var. Controlium online tarafta şu anda Türkiye'de en lider firma diyebilirim. Hem bünyesinde online olarak barındırdığı ürün adeti bakımından hem de marka adeti bakımından şu anda en çok ziyaret edilen bir web sitesi. Sadece Türkiye genelinde değil, Avrupa'da da, şu anda yurt dışından da bizim online olarak hem web sitesi üzerinden satışlarımız gerçekleşiyor hem de aynı zamanda pazarlama olarak web sitesini kullanarak biz de direkt iletişime geçerek satışlar yapıyoruz. Avrupa'da da Controlium.com web sitemiz İngilizce olarak servis veriyor ve burada da yine Avrupa'daki benzer web siteleriyle rakip halinde liderliği oynuyoruz diyebilirim. Ama Türkiye'de online tarafında gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Peki 2026'da Controlium'da ne gibi yenilikler olacak? Yeni yatırım, yeni markalar, yeni ürünler? Her yıl aslında kendimizi geliştirerek hem hitap ettiğimiz sektörü hem de aynı zamanda satışını yaptığımız ürünlerin markalarını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için Türkiye'de satılabilir ürün gruplarını seçmek için birçok aslında fuarı da geziyoruz. 2026 yılı için aslında bizim yeni bir marka hedeflerimiz var burada pazara sunmak istediğimiz. Bunlar için bir çalışmalarımız var. Bir iki markamız var, şimdiden söylemeyeyim, ama 2026 yılı içerisinde netleştirdikten sonra bu markaların Türkiye'de artık distribütörünü yeniden yürütmeye başlayacağız. Controlium'la ilgili sorulara devam edeceğiz ama biraz hem iş hem sizle ilgili sorularım olacak. Uzun yıllar profesyonel olarak çalıştınız ve ortağın Muharrem'le birlikte kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz. Kurduğunuz pandemi patladı. Üstüne seçimler, krizler, afetler. Arada acaba şey oldu mu hiç? Ya eskiden iyiydi, maaşımızı alıyorduk, profesyonel hayat daha güzeldi, yönetici olmak daha zormuş gibi kaygılar veya endişeler oldu mu? Bu herkes de oluyordu. Yani biz dediğiniz gibi hani çok da talihsiz dönemlere denk geldi. Bütün hepsini de biz yaşamış olduk. Firmayı kurduğumuzda bütün ekonomik krizler olsun, siyasi krizler olsun hepsi bizim firmada denk geldi. Tabii bunlar insanı biraz daha cesaretini kırıyor olabiliyor, ama biz bu işi çıkarken aslında bu gibi problemleri öngörerek biraz hevesimizi kırmak istemedik. Yani bunlar yaşanan Türkiye'de artık bizim de alışık olduğumuz şeyler haline geldi. Zorlandık ilk zamanlar. Tabii ilk kurulmanın verdiği dezavantajlar da oluyordu. Hem finansal olarak çok da güçlü olmamanız hem de ayakta kalabilmek için çaba sarf etmeniz. Biz aslında bu kriz dönemlerini bir nebze fırsata çevirebildik. Yani ilk pandemi başladığında bizim online olarak başarılı bir altyapımız zaten hazırdı. Bunun için kadromuz da hazırdı ve bunu tamamıyla opera edebiliyorduk biz sektörde. Diğer rakip firmalar bu tarafta tamamıyla sıfır oldukları bir bölgeydi. İlk pandemi başladığında bizim web sitesi bu kadar da aktif bir şekilde değildi. Çünkü Türkiye'deki alışkanlıklar da özellikle online olarak bizim sektörde özellikle bu gibi işlere çok sıcak bakılmıyordu. Ama birdenbire o pandemi döneminde rüzgar bizden tarafa esmeye başladı ve biz o dönem sektörde en çok ziyaret edilen web sitesi, tabii ki insanlar işe gidemiyor, evlerinden çıkamıyor, online olarak her şey ilerleyince bizim web sitesi bir nebze aldı yürüdü diyebilirim. O dönemleri, yani bu kriz dönemlerinde fırsata çevirebilmek aslında büyük bir avantaj. Biz de bunu Controlium olarak hep övünerek anlatıyoruz. Başarılı olduğumuz bir kısım olarak görüyorum. Peki biraz yıllar öncesine dönelim. Controlium'un bugünkü başarısında genç yaşta ticarete atılmak, esnaf çocuğusun, babanla birlikte çalışmanın bir katkısı oldu mu? Şöyle çok geçmişe dönersek şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir Instagram'da video görmüştüm. Hani her esnaf çocuğu gibi ben de yazları babamın yanında çalışıyorum diye. Ben de bir nebze öyle çok da alternatifimiz yoktu. Ama benim dönemimde böyle bir furya vardı. Yani herkes yazın babası bir yerlere hem tecrübe kazansın hem de yazın zamanını harcasın diye işe verirlerdi. Benim de hep hayalim beni de babam başka bir yere işe versin. Ben de özellikle marangoz çok isterdim. Ama babam hep kendi yanında çalıştırdı. Ben hatırlıyorum ilkokulda babamın pastanesi vardı. Ben ilk masa silerek işe başladım o dönemler. Sonrasında her yaz babamın yanında bir nebze çalıştım. Onun haricinde bir ticaret merakı vardı. Yani bu aileden mi geliyor yoksa çevresinde gördüğün insanlardan mı geliyor bilmiyorum, ama ben de sokakta evimizin kapısının önünde oyuncak satan furyadandım. Benden bir yaş büyük ablam var. Onunla beraber ve mahalledeki birkaç çocukla beraber eski oyuncaklarımızı sokakta satmışlığımız var. Hatırlıyorum yani. Sonrasında lisede de böyle yine ticari bir furyaya yine katıldım. O zamanlar yine böyle kolyeler, bileklikler çok meşhurdu. Ben de o zamanlar böyle kolye, bileklik yapmayı çok seviyordum ortaokul dönemlerinde. Yalova'da yaşadığım için Yalova'nın sahili çok meşhurdu böyle. İnsanların akşamları genellikle yürüyüş yaptı.
Sahilde kolye ve bileklik satmışlığım da vardı. Epey de bir para kazanmıştım o dönemler. Peki günümüze dönecek olursak otomasyon sektöründe ilk sattığın ürünü hatırlıyor musun? Şöyle, şimdi otomasyon sektöründe biz proje yapan bir firmaydık. Bir ürünümüz yoktu ama ben projeyi hatırlıyorum, ilk sattığım projeyi. Biz o dönemler proje geziyorduk ve İstanbul'daki birçok prestijli projenin altyapısında otomasyon projelendirmesini de yaptım. O uygulama tarafında da proje yönetimini de yaptım. İlk yaptığım proje Pendik Şahsuvaroğlu Divan Otel'di. Şimdi ismi değişti. Hatırlıyorum, yani birçok otomasyon tarafında bilmediğim şeyi, tabii biz öncesinde eğitim alıyorduk ama sahada görerek öğrendiğim projedir. Onun haricinde yine böyle proje olarak İstanbul'da birçok projede imzamız var. Peki Controlium kurulduğunda ilk sattığın ürünü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle termostat. Termostattır. Peki biraz seninle ilgili sorulara devam edeceğiz. İşkolik misin? İş dışında korktuğum soruyu sorayım ben. Hobilerin neler? Var mı? Önce işkolik misin tarafına geleyim. Evliyim. Bir tane 8 yaşında kızım var. Genellikle evde çok fazla bilgisayarla çalışıyorum. Bu biraz işkolik diyebilirim. Ben aslında kendimi işkolik olarak görmüyor olabilirim ama büyük ihtimalle dışarıdan bakıldığında işkoliyimdir. Boş durmayı sevmiyorum, öyle söyleyeyim. Yani ben illa bir işle uğraşmam gerekiyor. Yani bu işle alakalı bir iş yapıyor da olabilirim ya da farklı bir iş de yapıyor olabilirim ama boş duramadığım için işkolik olarak kendimi nitelendirebilirim. Anladım. Hobiler var mı iş dışında meşgul olduğun ya da olabiliyor musun? Hobi şöyle, eskiden profesyonel hayatta çalışırken çok fazla hobim vardı. Bir dönem figüranlık yaptım dizilerde. O dizilerde yaptığım figüranlıkta gördüm ki ben kamera arkasıyla daha çok aşırı neşirim. Her gittiğim sette daha çok kamera arkasında ilgileniyorum. Bu bir hobim olarak aslında gelişti. Onun haricinde 25 senedir zincir zırh yapıyorum. Bu farklı görülüyor bazı taraflarda. Çoğu kişinin de bilmediği bir şey aslında ama Orta Çağ döneminde kullanılan şövalyelerin giydiği örme zırhları yapıyorum. Tabii şöyle söyleyeyim, o dönemler hobi olarak çok fazla yapıyordum ama artık bu kontrolüm sürecinden sonra ve kızım doğduktan sonra çok da evde bunlarla alakadar olamıyorum. Şu anda çok yapamıyorum ama geçmişte böyle bir aktif olarak yaptığım ve üzerinden para kazandığım bir hobim var aslında. Peki yıllar öncesine tekrar döneceğiz. Bugün üniversite sınavına girecek olsan tekrar maden mühendisi yazar mıydın veya bu sektöre profesyonel olarak girer miydin? Şimdi maden mühendisliğini bilinçli olarak yazmadığım için tekrardan yazar mıydım bilmiyorum ama mühendislik tarafında mutlaka bir yeri yazardım. Maden mühendisliğini okuduğum için herhalde kolayıma gelirdi. Gene maden mühendisliği yazardım ama tamamıyla mekanik tarafında bir sektörde ilerliyoruz. Ben bu tarafta da eğitim almış olmayı isterdim. Çünkü bir nebze hem kendi meraklarımla hem kendi heveslerimle ilerleyen bir iş kolu bu taraf. Bir tarafta akademik tarafta eğitimini de almış olmak isterdim. Peki yeni mezun bir mühendis yanına gelse ona ne tavsiye edersin bu sektörle ilgili? Bizim sektör, yani iklimlendirme sektörü aslında çok da bilinen bir sektör değil dışarıdan bakıldığında ama içerisinde gayet Türkiye'de potansiyeli olan büyük bir sektör. Bu sadece Türkiye değil, özellikle Avrupa tarafında ve dünyada aslında yükselen bir taraf. Yeni gelen mühendislere ya da yeni gelen bizim yanımızda çalışacak insanlara ben hep şunu öneriyorum aslında gelenlerde. Hep bir meraklı olmalarını istiyorum. Hep soru sormalarını istiyorum. Muhakeme yeteneklerinin biraz gelişmiş olmalarını istiyorum. Çünkü bizde masa başı iş olarak görülmemesi lazım. Yani bizim sektörde yaptığımız iş biraz senin hevesinin oluyor olması lazım. Kendin araştırıyor olman lazım ve bunun için çaba sarf ediyor olman gereken bir sektör burası başarılı olmak istiyorsan. Ve ben genellikle bizim yanımızda çalışmak için iş görüşmesine gelenlere hep şunu söylüyorum. Plaza katında çalışan bir firma değiliz ki bizim sektörün geneli böyle değil. Bizim sektörde çalışan insanlar genellikle firmadan çok kendi isimlerini ön plana çıkartmak zorundalar. Çünkü biz geçmişte de böyle gördük. Yani sen eğer başarıyı öne atarsan ve bu sektörde çabalarsan kendi isminle bir yere geliyorsun ve bu isimle yürüyorsun. Kendi isimlerini yapabilmeleri için kendilerinin çaba sarf ediyor olması lazım. Bunun için de en önemlisi çok çalışmaları lazım. Yani bu sektör sabah 9 akşam 6 bir sektör olmamalı. Peki üniversitelerdeki eğitim sistemiyle ilgili bir sorum olacak. Otomasyon sektörüne yeterli insan kaynağı üniversitelerde gelebiliyor mu? Daha doğrusu şunu merak ediyorum. Otomasyon mühendisliği diye bir kavram var mı Türkiye'de veya yurt dışında? Şimdi otomasyon mühendisliği diye yurt dışında aslında bölümler de var. Bizim zamanımızda biz projelendirme yaparken mekanik ve elektrik taahhüt tarafından ilerliyordu ve biz bunun hep bir savaşını veriyorduk. Yani otomasyon ayrı bir dal. Yani mekanik ve elektriğin birleştiği bir dal. Çünkü genellikle otomasyon hep arada kalırdı. Yani mekanikçi kendisi kabul etmezdi, elektrikçi kendisi kabul etmezdi. Böyle bir süreç olurdu. Yurt dışında bunun olduğunu biliyorum. Hani Türkiye'de de bu tarafa aslında otomasyon tarafında da eğitimler veriliyor ama iklimlendirme otomasyonu tarafında genellikle hep
sektör bazlı ya da firma bazlı eğitimlerle aslında insanlar otomasyon tarafında bir nebze kendilerini geliştirebiliyorlar. Türkiye'de olması gerektiğini düşünüyorum bunun da. Peki kontrol room'da ilgili bir soru. Kontrol room'a insan kaynağı açısından bakıldığında çalışacak personelde neler aranıyor, neler bekleniyor? Mesleki eğitim, yabancı dil, belki iş tecrübesi ama çalışacak kişide kontrol room kültürüne adaptasyonda öncelik ne oluyor? Bizim en büyük önceliğimiz aslında iletişim. İletişim hep ön planda. Yani senin iletişim kabiliyetin olmadıktan sonra bu sektörde ya da bizim yaptığımız işte çok fazla ileri gidemiyorsun. İngilizce tabii çok da şart gözükmese bile artık yapay zeka ile birlikte aslında çok da arada engel olmasa bile İngilizce aslında bizim sektörün en büyük problemlerinden bir tanesi. Bunun nedenlerinden bir tanesi bizim tüm satışını yaptığımız markaların yurt dışı menşeli olması. Yurt dışı ile çok fazla aslında ithalat, ihracat şeklinde iletişimimizin hakim olması bir nebze İngilizceyi de ön plana çıkartıyor. Bizim kontrolümde çalışanlar da aslında bunu ön plana çıkartıyoruz ama biz hep iletişimi ön planda tutuyoruz. Muhakeme yeteneği çok önemli çünkü durmadan sorgulaması gerekiyor. Hem yaptığı işte hem gittiği müşteride hem yapılan işlerde. Tabii bunlar önemli. Bunları becerebilen bizim firmamızda da başarılı olup ilerleyebiliyor. Beceremeyen zaten bizim firmada da başarısız oluyor. Dışarıda da başarısız oluyor. Teknolojiden bahsettin. Çalışmanızda yapay zeka, ChatGPT veya Metaverse gibi teknolojik unsurları kullanıyor musunuz? Şöyle o tarafa bizim firma olarak aslında bir yatırımımız var diyebilirim. Biz operasyonel bir süreç yönetiyoruz. Yani yapay zekayı bizim kullanabileceğimiz alan aslında bu operasyonel süreçleri daha da kolaylaştıracak bir yapı. Bunun için biz aktif bir şekilde aslında hem yapay zeka eğitimleri yapıyoruz kendi bünyemiz altında. Çünkü bize gelen hem teknik sorularda hem de operasyonel sürecin içerisindeki olan sorularda yapay zekayı kullanarak biz şu anda müşterilerin çoğuna aslında dönüş yapıyoruz. Ben kişisel olarak çok fazla kullanıyorum. Yapay zekayı kullandığım yerler neresi? Ben artık o kadar işin içine girdiler ki hem Türkçe olsun hem yabancı dilde olsun müşterilere mail yazarken bile yapay zekayı kullanıyorum. Aslında yeni gelişen bir şey söylüyorum. Yerden ısıtma sistemlerinde biz aktif bir şekilde malzeme satışı gerçekleştiriyoruz ve yerden ısıtma sistemlerinde hem son kullanıcıdan hem de yerden ısıtma sistemlerinin kontrol tarafında çok da uygulamacıların bilgisi olmadığından dolayı bize teknik sorular çok fazla geliyor. Tabi burada da her bir müşteriye o cevabı vermek bizim tarafımıza epey bir zaman alıyor. Biz yapay zekayı yerden ısıtma sistemleri ve bizim diğer satışını yaptığımız termostat ve motorlu vanalar kısmında eğittik. Bize gelen maillere direkt aynı maili kopyalayıp yapay zekaya sorduğumuzda yapay zeka tamamıyla bizim ürün gruplarımızdan ürün seçerek ve onlara cevaben nasıl bir sistem kurmaları gerektiğini anlatan bir mailler hazırlıyor ve direkt gönderiyor. Bizim de böyle geçmişte yani yakın geçmişte bir tecrübemiz var. Bizim hiçbir faal olarak içerisinde bulunmadığımız müşteriyle iletişimi yapay zekanın yaptığı bir ortamda biz internet üzerinden satışı yaparak süreci tamamladık. Yani burada tamamıyla yapay zekanın yardımıyla biz internette müşteriyi yönlendirdik ve hangi ürünü alacağını anlatarak müşteriyle bizim direkt iletişim kurmadan işlemini tamamlamasını sağlamış olduk. Yapay zekayı biraz daha geliştirmeye yönelik bizim altyapı çalışmalarımız var. Bunlar için telefonda yapay zeka ile birlikte müşteri desteği vermek, mail üzerinden bizim de hiç devreye girmeden hızlı bir şekilde hem de WhatsApp üzerinden müşterilere teknik ve teklif tarafında destek vermek amaçlı bir çalışmalarımız devam ediyor. Levent, sektörde çalışmanında ilginç bir anın, değişik bir talep hiç karşılaştın mı? Ya otomasyon tarafında bize çok fazla böyle garip talepler geliyor. Çünkü otomasyon tarafı çok da bilinen bir taraf değil. Müşteri grupları da aslında neyi yapabilip neyi yapamayacaklarını bilemedikleri için bize bazen çok da ekstrem talepler geliyor ama uygun bir şekilde hani yapıp yapamayacağımı söylüyoruz ama satışçıyız tabii. Hani çok da şantiyede sahalarda geçmişte otomasyon yaparken başımıza çok da işler geldi. Yakın zamanda aslında bir tane bir şey oldu, onu anlatayım. Böyle komik olaylar çok başına geliyordur büyük ihtimalle satışçıların. Biz Hilton projelerine freon gaz sensörü satıyoruz. Her odada bunu kullanmak zorundalar proje kapsamında VRF sistemi olan Hilton projelerinde. Yalova'da Hilton Oteli yapılacak. Bundan 5-6 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Yalova'da da benim üniversiteden tanıdığım bir arkadaşım var ve çevresi olan bir arkadaş. Orada inşaat mühendisi. Ona dedim beraber gidelim. Aynı zamanda o Hilton projesini yapan firma da Yalova'nın yerlisi bir firma. Benim de baba tarafımdan tanıdık olan bir firma. Yani biz de Yalova'da tanıyorlar. Biz ikimiz gittik. Yaşlı amca, yanında oğulları. İşte geçmişten başladık. Ben de Yalovalıyım. İşte bizi ailece tanıyorlar filan.
O arada şey oldu, yani ben ilişkileri iyi gidiyor, çok da güzel, bu işi alırız gibi bakarken yaşlı amca benim üniversiteden arkadaşıma şeydi, ben dedi seni bir yerden tanıyorum dedi. Bizim arkadaş da hatırlamadı aslında nereden tanıyor falan diye. Ya dedi şöyle de bir durum vardı, o inşaatı yapan firma aynı zamanda petrol ofisleri olan bir firma ve benim de üniversiteden tanıdığım arkadaşım aynı zamanda devlet tarafından bilirkişi olarak gönderilen bir arkadaş. Meğerse adamın petrol ofisindeki yol çalışması nedeniyle adamın petrol ofisini kapatmasına neden olan, mühürlenmesine neden olan bir proje imza atmış. Adam da bunu tanıdı orada. Tabii olay birdenbire farklı yöne döndü. Ya dedi sen dedi orada bilirkişi olup gelip bizim petrol ofisini kapatan kişi değil miydin diye girdi. Tabii ben orada nasıl toparlayacağımı da bilemedim. Sonuçta ne oldu? Biz o işi alamadık. Sadece onu kurtardıysanız iyi. Valla sadece onu kurtardık ama çok komik bir andı. Ya dedim ben dedim seni oraya bana destek ol diye götürdüm. Sen alacağımız işi elimizden aldın gibi oldu. Evet, değişik bir an olmuş. Bir zaman makinesine sahip olsan kaç yaşına dönmek istersin? Çok Dönmek da- ister misin? Çok da gerilere gitmek istemem. Çünkü kişisel olarak şunu çok sevmiyorum. Yani hani bir yere giderken bir yoldan gidiyoruz ya mesela. Eğer yanlış yoldan gittiysem aynı yoldan geri dönmeyi çok sevmiyorum. Yani onun için yaşadıklarımı tekrar yaşamak istemem. Aynı süreçleri tekrar yaşamak istemem. Onun için çok da böyle zaman makinesiyle gerilere İşim gidip olmaz diyorsun. işim çok da bir şeyleri değiştirmek istemem. Peki en çok satmaktan keyif aldığın ürün? Ben motorlu vana satmayı çok seviyorum. Hem kolayıma geliyor belki de hem de seçimini yapmak daha doğru oluyor. Bir de şöyle söyleyeyim, bizim ilk malzeme satışına girdiğimizde, yani Satek tarafından ayrılıp kontrol markete geçtiğimizde Murat Doğanay bizim eski patronumuz bize her bir çalışana görev vermişti. Termostat görevini bana vermişti. Her birimizin görevi şuydu, yani termostat tarafında hem tedarikçi araştırması yapılacak hem ürünlerin detaylı araştırması yapılarak nerede kullanılır, ne modeller var gibisinden. Ben de bu tarafta epey bir çalışma yapmıştım. Yurt dışındaki o zamanlar yine iletişime geçtiğim firmalarla hala şu anda çalışıyoruz. Termostat tarafında kendimi çok iyi geliştirdim. Hatta şöyle de hep söylüyorum, yani termostat, yerden ısıtma termostatları olsun, Fancoil tarafındaki termostatlar olsun. Türkiye'de çok az insan olabilir bu termostat konusuna çok hakim birisi. Ben de bunlardan bir tanesi olduğumu hep çok da mütevazi olmayarak söylemek istiyorum. Hani termostat satmayı da çok seviyorum o yüzden. Çünkü gerçekten bildiğim bir konu. Müşterilere de yardımcı olmayı seviyoruz. Çünkü müşterilerden çok farklı talepler geliyor ve müşteriler bu talepleri bize iletirlerken çok da emin olmayarak, yani böyle bir çözüm olup olmayacağına emin olmayarak soruyorlar. Ben de her müşterinin talebine olumlu bir şekilde onların işini çözecek bir ürünle dönüş yaptığımda aslında bir nebze ben de mutlu oluyorum. Peki Levent, emekli olmayı düşünüyor musun? Emekli olmak demek aslında işi bırakayım, hiçbir şey yapmadan televizyonun karşısında oturayım diyeceksek bu olmaz. Sektörü bırakır mıyım diye düşünüyor musun diye sorarsan seviyorum, bırakmam herhalde. Yani çalışabildiğim müddetçe çalışırım ama emekli olabileceğim, yani şöyle çalışmayı bırakacağımı hiç zannetmiyorum. Yani emekli işi bu sektörden ayrılsam bile mutlaka bir şeyler yapmaya devam ederim. Genel olarak mühendisler ilk başta satışa karşıdır ama sen satışı seviyor musun? Satış yapmayı? Ben de kendimi aslında çok da satışa yönelik görmüyordum. Yani mühendis olarak hep şey olarak bakıyorsunuz olaya. Ben bir çözüm üreten bir kısım olmalıyım. Yani öyle elimde çantayla kapı kapı gezmek çok da bana göre bir şey değil olarak görüyordum. Bizim en büyük avantajımız otomasyon kültüründen geliyor olmamız. Tabii bu avantajla biz ne yapıyoruz? Müşterilerin talepleri geldiğinde biz aslında onlara çözüm de üretebiliyoruz. Yani bizim kontrolüm olarak yaptığımız iş burada sadece gelen taleplere karşılık ürün seçimi değil. Bize geldiklerinde müşteriler bir sistem çözümü taleplerinde bulunduklarında biz onlara otomasyon tarafında çözümler üretip ürün seçimi yapabiliyoruz. Satışı aslında biraz süsleyen taraf. Biz de o tarafta mühendisliğimizde kullandığımız için daha çok zevkli oluyor satış. Aslında malzeme satışı değil, teknik satış yaptığınız Teknik şey. satış, çözüm üretmek bizim en başarılı olduğumuz kısım. Bir de müşteri açısından bakıldığı zaman bir soru sormak istiyorum. Niçin kontrolünle çalışmalı sektör? Butik bir firma olarak ben kendimizi görüyorum. Biz müşteri odaklı bir firmayız. Yani müşterilerin sorularını çözmek için, ürün tedariğini gerçekleştirmek için aslında buradayız. Bu süreç içerisinde müşterilerin bizi seçmesinin en büyük nedeni biz alternatifli çalışan bir firmayız. Yani tek bir markayla müşterilere dikte etmiyoruz. Müşterinin bütçesine, marka listesine göre birçok markayı kendilerine sunabiliyoruz. Bu taraftan aslında tercih edilen bir firmayız. Profesyonel hayatın yöneticiliğe göre avantajları var ama yöneticinin de zor günleri oluyor. Stresli günler. Bu günleri, zamanları nasıl aşıyorsun? Aşabiliyor musun yoksa eve de yansıyor mu?
Ben çok da evin problemlerini işe, işin problemlerini de eve taşıyan birisi değilim. Benim için sabah 9'da geldiğimde eğer o problem o gün çözülmediyse o an yine bende o problem başlıyor. Ama akşam 6'da buradan çıkarken o problemi ben ofiste bırakıp tekrar dönebiliyorum. Peki bir akşam yemeğine çıkacak olsan sektörden götüreceğin 3 kişi kim olurdu? Nereye giderdiniz ve ne yerdiniz? Çok da böyle isim vermek istemem şimdi. Ya Hangi nasılmış şeyleri Levent Bey? Birçok kişiyle yemeğe gitmeyi severim. Hani isim vermiyorum ama ne yemek istersen diye sorarsan ben çok yemek tercihi yapmam. Et olabilecek her yerde yiyebilirim. Peki sektöre girdiğinden beri, yani çalışma hayatına başladığından beri belki o yıllarda çok büyük olarak adlandığımız firmalar şu anda varlığını sürdüremediler. Kimisi satın alındı, kimisi yok oldu. Sence bu firmalar ne tür hatalar yaptılar, ne tür doğruları yapamadılar? Şimdi bu gibi durumlarda aslında firma özelinde birçok sebep olabiliyor. Yani bunlar belki firmanın da hatası değil. Belki ön projeksiyonda kendilerini konumlandırdıkları yer aslında doğru bir yer değildi. Ya da kabiliyetleri ölçüsünde aslında dönemin şartlarına uyum sağlayamıyor olabiliyorlar. Biz bunu aslında günümüzde de birçok firma bu dönemin şartlarına uyum sağlayamayarak doğru işi doğru zamanda yapıyor olsalar dahi ilerleyemiyorlar. Ben geçenlerde bir video seyrettim. Bununla ilgili çok güzel bir örnek veriyordu aslında. Amerika'daki birçok zamanındaki güçlü şirketin nasıl kapanma evrelerine geldiğini veya nasıl şubelerinin sayılarının ciddi oranda azaldığını anlatıyordu. Zamanın şartlarına veya müşterilerin taleplerine doğru cevap veremeyen ve bulunduğu pozisyonda ısrar eden insanlar. Biz kontrol olarak aslında burada yetenekliyiz. Yani biz müşterilerin taleplerine göre evrilebiliyoruz. Orada müşterinin istekleri veya sektörün taleplerine göre hemen kendimizi konumlandırabiliyoruz. Tabii yani bizim sektörde bu önceden söylüyordum. Yani bu hep online olarak biraz daha ilerliyor ve biz aslında dünya geneline baktığımızda Türkiye'de online süreçte bizim sektörde özellikle hala gerideyiz ve almamız gereken çok büyük yol var. Eğer biz bu süreçteki vizyonumuzu geliştiremezsek ki bizim gibi birçok firmada bunu yapamazsa aslında ileride birçok firma yine sektörde olmayacak. Peki Levent, ülkemizde, sektörümüzde sence firmaların en çok zorlandığı şey kültür mü, teknoloji mi, sermaye mi veya farklı bir unsur var mı? Bizim ülkemizde aslında firmaların en çok zorlandığı şey aslında finansal bakımdan nakit akışını düzenlemek. Hani bu da firmaların aslında bir nebze ilerideki o sıkıntılı sürecinin başlangıcı oluyor. Ben bir de şeye bakıyorum aslında bu gibi süreçlerde doğru müşteri seçimi firmaların zorlandığı kısım. Çünkü önemli olan nereye odaklandığınız. Yani siz bir pazarlama yapıyorsunuz. Her kapıya gitmeniz mi daha doğru yoksa gerçekten müşteri kısmınızı iyi analiz edip orada o müşteri kısmına pazarlama ya da satış yapmaya yönelik faaliyetler mi önemli? Ben bunu şeye benzetiyorum. Geçenlerde arabayla giderken önümüzde bir otobüs durdu. Şehirler arası bir otobüs ve sokakta su satan 2 tane çocuk. Bir tarafta biz varız, bir tarafta otobüs var. Çocuklar otobüse koştular ve su satmaya çalıştılar. Eşim de oradan dedi ki yani çok yanlış bir tercih dedi bu. Çok doğruydu yani orada o 2 çocuğun aslında ticari yaklaşımı bizim Türkiye'deki sektördeki birçok firmanın yanlış müşteri grubuna hitaben faaliyet göstermesini gösteriyor. Şehirler arası otobüsün içerisinde tabii tahmin ediyorsunuz epey bir su vardır. Yani oradaki hedef kitle bizim olmamız gerekiyordu. Bu önemli bir şey aslında. Bu belki birçok firmanın da gözden kaçırdığı bir şey ama doğru kişiye, doğru zamanda, doğru müşteriye, doğru şekilde siz iletişime geçip ürün pazarlaması yaparsanız gerçekten başarıya ulaşıyorsunuz. Peki sence bu büyük firmaların büyüklükleri neye göre ölçülmeli? Yani ciro mu, karlılık mı, insan kaynağı yapısı mı, pazar hacmi mi, teknolojik altyapısı mı? Yani bir firmayı büyük gösteren şey nedir sence? Bizim eski patronun şöyle bir sözü vardı. Yani siz büyük firmaları görüyorsunuz ama bir içine girip bakın hani gerçekten öyleler mi diye. Hakikaten böyle yani kurumsal firmaların bile içine girdiğinizde baktığınızda diyorsunuz ki ya bu firma böyle olabilir mi diyorsunuz. Onun için dışarıdan firmaların size ne gösterdiği çok da doğru olmayabiliyor. Benim nezdimde şöyle söyleyeyim, firmaların kabiliyetleri aslında onların büyüklüklerini gösteriyor. Siz Türkiye'de ne kadar çok firmaya erişebiliyorsanız, ne kadar kişiyle network'ünüzü geliştirip onlara satış yapabiliyorsanız aslında bu sizin biraz büyüklüğünüzü gösteriyor. Yani çalışan sayınız olsun, diğer cironuz olsun belki bunlar çok da önemli olmayabiliyor. Şu anda bakıyorsunuz yurt dışı özellikle yazılım firmaları çok az elemanla Türkiye'deki en büyük ciro yapan firmalardan daha fazla ciro yapabiliyorlar. Onun için eleman sayısı artık o geçmişte kaldı. Yani elemanlarının ne kadar çok adette olması firmaların büyüklüğü değil. Bu tamamıyla iş yapabilme kabiliyetinizle alakalı. Peki sen Çin, Amerika, Avrupa pek çok ülkede fuarlara gidiyorsun veya etkinliklere katılıyorsun. Yurt içinde de
firma olarak da kişi olarak da bu sektörel fuarların veya işte etkinliklerin sektörün gelişimine bir katkısı var mı? Nasıl görüyorsun bu fuarları? Biz fuarları çok takip etmeye çalışıyoruz. Hem yurt içi fuarlar hem de yurt dışındaki fuarlar. Genellikle bizim sektörde Avrupa fuarları çok tercih edilip ziyaret edilir veya katılım sağlanır. Biz bunun haricinde Çin fuarlarını ve Amerika fuarlarını da takip ediyoruz. Bunun en büyük nedeni aslında sektörün nabzını daha yakından tutabilmek. Birçok fuarda, yani Çin'deki fuarla Amerika'daki fuar arasındaki tamamıyla kültürel ve ticari farklılıkları aslında burada analiz edebiliyoruz. Çin'e gittiğimiz fuardaki Çinlilerin ürün sergilemesinden tutun, müşteri yaklaşımları olsun, yeni çeşit ürünleri olsun, bunların hepsini görebiliyorum. Yeri geliyor fabrika ziyaretlerini gerçekleştiriyorum. Burada benim en çok sevdiğim konu şu oluyor. Ben teknik bir taraftan olaya baktığım için ürünleri illa orada girip görmem gerekiyor. İşte bizle alakalı, sektörle alakalı Türkiye'ye getirilebilecek ürün grupları varsa bunları analiz etmem gerekiyor. Çünkü bizim burada sektörü aslında koklamak diye bir kelime var. Biz burada sektörün ihtiyaçlarını iyi bilebiliyoruz ve Türkiye'de hangi ürünün satılabileceğini iyi analiz edebiliyoruz. Çin'deki fuara gittiğimizde de aslında burada çok fazla önümüze enstrüman çıkıyor. Amerikalıların ticari yaklaşımı, Çinlilerin ticari yaklaşımı ve Avrupalıların ticari yaklaşımları çok farklı oluyor. Biz bunu hem ithalat kısmında hem de ihracat kısmında aslında değerlendirmek istiyoruz. Bunun için biz Amerika'da bir firma kurduk. Buradan da söyleyeyim. Amerika'daki hem tedarik ağında bizim kontrolümü destekleyecek hem de bizim Amerika'ya satışlarımızda bizim Avrupa mallarını daha çok Amerika pazarında satabilmemiz için bizim bir yolumuz olacak. Bir firma üzerinden de bu işleri yapmak adına ben çoğu zaman fuarı ziyaret ediyorum. Çok önem veriyorum bu fuarlara. Eskiden de önem veriyorduk. Çoğu fuara Türkiye içerisinde katıldık. Yurt dışındaki fuarlarında hem katılımcısı hem ziyaretçisi olduk. Burada hem firmaların yeni ürünlerini görme fırsatımız oluyor. Hem yeni markalar, yeni ürünler çıkartıyorsa bunları görüyoruz. Hem de bir nebze o sektörün nabzını tutmuş oluyoruz. Türkiye'deki fuarlar bizim için biraz daha farklı oluşabiliyor. Çünkü sektörde bir nebze herkes birbirini tanıyor diyebilirim. Bu fuarlarda da bu tanıyan insanlar, yani Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir yerde toplanıp görüşebildiği, bir nebze hasret giderebildiği bir ortam gibi görüyorum. Bunların devam etmesi gerekiyor ama bunun yanında ben küçük çaplı butik fuarları da aslında önemsemeye başladım. Bu dönemler, yani pandemiden sonra aslında bunlar biraz da aktif hale geldi. Daha az katılımcısı olan, daha lokal fuarlarda ya da etkinlikler diyelim, onlar kendilerine fuar demiyor ama bunlara da önem veriyorum. Bunlar da aslında yine sektörü aktif olarak ayakta tutan etkinlikler diye düşünüyorum. Kişilik olarak aslında insanların fuar gezmesi gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen süreçte ne olur? O çok muamma bir süreç. Çünkü dijital bir süreçte artık fuarlar da geçmişteki belki yeteneklerini kaybediyorlar. İşte ben bu fuar sisteminin de biraz daha evrimleşeceğini düşünüyorum. Ama nereye gider çok da kestiremiyoruz ama bunların gidiş yönüne doğru sektöründe kendini yapılandırması gerekir. Müşteri toplantısı olabilir veya tedarik toplantısı da hoşuna gitmeyen bir davranış türü var mı? Eğer ben özellikle bir yere toplantıya gideceksem mutlaka iletişimde olarak giderim. Yani böyle çat kapıdan girip ziyarette bulunmam. Saat veriyorsam mutlaka önceden planımı yaparım. O saatte orada oluyor olmam gerekiyor. Eğer gecikeceksem bunu önceden zaten bilirim ve en azından telefon ederek ne kadar gecikeceğimi söylerim. Bize de karşı yapılan ziyaretlerde zaman takıntım var. Yani bana eğer belli bir saat verildiyse ve o saatte gelinmiyorsa ben biraz o toplantıdan, benim düşüncelerim negatife doğru ilerliyor. Toplantı süresinde de en çok benim dikkat ettiğim konu şu: biz satışçı olarak birçok yere gidiyoruz. Eğer bir toplantıda birisi durmadan telefonuna cevap verip konuşuyorsa ben o anda kalkıp gidesim geliyor. Yani çünkü konsantre olamıyor. Yani hem ben konsantre olamıyorum hem karşı taraf durmadan telefonuna cevap verince olay bir yere varmıyor. Onun için ben özellikle toplantılarda telefonu açmam. Gene benim en çok sinir olduğum şey aslında bu son zamanlar oldu. Bir iki tane başıma geldiği için örnek vereyim. Birisine ziyarete gittiğimde eğer bana bir şey ikram ediliyorsa ve karşı taraf, beni orada ağırlayan taraf bir şey içmiyorsa bu benim de biraz takıntım haline geldi. Yani o hadi iç de git der yaklaşımı gibi düşünüyorum. Onun için ben birisi bana toplantıya geldiğinde bunlara ben özellikle dikkat ediyorum. Birisine gittiğimde de başkalarının da bunlara dikkat etmesini önemsiyorum. Kontrolümün satış politikası da mevcut ürünlerle mi ciroyu arttırma politikası var, yoksa ilave ekler koyarak o ciroyu daha da arttıralım politikası var mı? Şimdi kontrolüm tarafında aslında biz iki taraflı da ciroyu arttırma hedefimiz var ama tabii ki Türkiye'deki potansiyel işin sürecinde belli başlı ürünlerde siz isteseniz de aslında ciroyu arttıramıyorsunuz. Çünkü belli bir limitlemeler var. Biz bunu aslında yurt dışında değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani biz Türkiye'de belli bir doygunluğa ulaştığımız satışlarda
direkt yurt dışına odaklanıyoruz. Onun haricinde farklı sektörlere girerek ki bu son dönemler iklimlendirme sektöründe bir iş yapanların çoğu endüstriyel tarafa da kaydığı için biz bu tarafta da endüstriyel tarafta da iş olanaklarını arttırmaya çalışıyoruz. Bir de yine otomasyon tarafında aslında yine bizle alakalı ama çok da otomasyon firmalarının yapmadığı yerden ısıtma sistemlerine ağırlık vererek bir nebze ciromuzu arttırmaya yönelik atılımlar yapıyoruz. Controlium'un firma kültürünü nasıl tanımlarsın? Sektördeki pozisyonunu belirlerken bu kültürü nasıl oluşturdunuz? Biz aslında bu kültür yani siz isteseniz istemeseniz de bir sizi dışarıda lanse eden bir şekil oluyor sizin iş yapma şekliniz. Türkiye'de şu şekilde anılıyoruz diye düşünüyorum. Biz kolay erişilebilir bir firmayız. Yani bize müşteri hem teknik konularda olsun hem ürün seçiminde olsun hem satın alma süreçlerinde olsun her türlü konuda bize birebir iletişime geçebildikleri için biz bunu avantaj haline getiriyoruz. Yani bizim kültürümüz aslında biz tamamıyla çok ne kadar da büyüsek bunu kurumsallık anlamında o erişilemez konuma getirmeden hala müşterilerle iletişimimi kopartmadan onlara her an hizmet sağlayabilecek konumda bir kültür oluşturmaya çalıştık. Firma içerisindeki personellerde aslında sektörde hep duyduğumuz problem şu, işte yeni neslin beklentilerinin farklı olması. Bunlar gerçek şeyler aslında ama ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Biz de geçmişe bakarak aslında yeni neslin bir sonraki aşamasını görmeliyiz. E-fatura dönemi, geçiş döneminde bunu çok yaşadık. Birçok firma kağıt üzerinde irsaliye kestiği yani manuel olarak elle irsaliye kestiği veya fatura kestiği için bu süreci çok da iyi atlatamadılar aslında. Çok da zorlandılar. O süreci hızlı geçen bir firmaydık. Niye? Biz daha çok ileriye dönük ya da bu gibi gelişmeleri, yeniliklere çok iyi benimseyen bir firmaydık. Ben yeni nesli şu açıdan değerlendirmek istiyorum. Yeni neslin aslında büyük bir önemi şu. Geleceğin sektörün liderleri onlar aslında. Bizim onlardan öğrenmemiz gereken şeyler var. Yani bizim onların iş yapış stillerine bir nebze direnç göstermek yerine onların iş yapış stillerini anlayarak kendimizi onlara göre bir nebze entegre etmemiz gerekiyor ki ilerleyen süreçte biz de zamanı geldiğinde o elle fatura kesen, o eski alışkanlıklarını inatla sürdürmeye çalışan firmalar gibi olmayalım. Onun için ben yeni nesil bu alışkanlıklarının çok da böyle şikayet edilebilir bir konu üzerinden durmadan dile getirilmesi taraftarı değilim. Bizim de onlardan birçok şey öğrenmemiz gerekiyor ki firmaların altyapısını bir sonraki aşamaya geçirecek o yeni neslin alışkanlıklarıyla bir nebze kültürümüzü, firma yapısını şekillendirelim. Controlium olarak biraz da kendimizi şuna benzetiyorum. Biz bir aracı firmayız. Biz Controlium olarak aslında hep o söylediğim gibi operasyonel süreci yöneten bir firmayız. Biraz Mevlana'ya benzetiyorum bizim iş yapış şeklimizi. Biz bir tarafta işte Mevlana'nın bir eli havada bir eli yere bakarak yani yukarıdan aldığını aşağıya veriyor gibisinden biz tedarik sürecinde tedarikçi firmaların özellikle ürünlerini tamamıyla sektördeki ihtiyacı olan firmalara, kişilere sağlayabilecek bir şekilde organizasyon kurduk. Bunu da aslında kültürel olarak dersek aslında ben biraz Mevlana sürecine benzetiyorum kendi yapımızı. Küçük yaşta aslında genç yaşta ticareti ve çalışmayı öğrendin. Okulda da çok başarılı değildin ama sorumuz şu, yaşayarak öğrenmeyi mi yoksa teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi tercih edersin? Ben hep tecrübe etmeyi aslında seviyorum. Hem yeni öğrendiğim işlerde hem bildiğim işlerde. Buna en basit örnek verirsek mesela siz herhangi bir yapı marketten aldığınız bir dolabı evde kurmadan önce büyük ihtimalle açıp kurulum şemasını okursunuz. Ben direkt kurmaya başlarım. Hani son tarafta eğer takıldığım, yapamadığım bir şey olursa manuele bakarım bir nebze. Hani biraz da kendimi o yüzden yaşayarak, tecrübe ederek öğrenmeyi daha çok seviyorum diyebilirim. Hayatın bir film olsa senin kimin oynamasını istersin? Ben ortağımın oynamasını isterim, Muharrem'in. Belki beni daha iyi anlar. Peki bu şu anda içinde bulunduğumuz Sıvak Play YouTube kanalı stüdyosu. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir şey yapmak istediniz? Muharrem'le birlikte fikir babalarısınız bu projenin. Neyi amaçladınız? Neye açıkçası ulaşmak istediniz? Biz aslında Controlium olarak YouTube tarafında bu tarafa da bir merakımız vardı. Bizim Controlium olarak da YouTube'da bir kanalımız var ve biz bu kanalda yine sektörde daha bu şu anda yeni firmalar yapmaya başladı ama daha bu firmalar yapmadan önce biz yine ürünlerin teknik olarak montajlarını anlattığımız, işte teknik bilgiler verdiğimiz, ürünlerin videolarını paylaştığımız bir kanal var. Ve YouTube merakımız aslında bizim en baştan beri kurulduğumuz süreçten beri vardı. Ama bizim o dönemler yani yaklaşık bundan 5 sene öncesi pandemi döneminde herkes gibi evde artık biz de YouTube'u izleyer bir haldeydik. Ve bu dönemlerde ben aslında yine bizim bu yaptığımız gibi söyleşilerin yapıldığı birçok videoyu izledim. Ve hep hayalimde şu vardı aslında. Biz sektörde insanlar birbirlerine
firmalar olarak tanıyorlar ya da kişi olarak tanıyorlar ama çok da fazla iletişimleri ileride olmadığı zaman çok da kişisel bir bilgi edinemiyorsunuz kişiler hakkında. Ben de bunu hep merak ediyordum. Yani bu şahsı biz tanıyoruz, tamam firma kurmuş etmiş ama bu adam nasıl yapmış, nerelerden gelmiş, hani bunun geçmişi nasıl, hani belki bize, belki başkalarına ilham verecek konuları var ama bunların hiçbirinin yayınlandığı yerler yok. Türkiye çapında bunların yapan büyük firmalar var ama onlar da büyük firmalara gidiyor. Tamamıyla sektörel bir şey değil. Bizim bir hayalimiz şuydu, yani biz bu hikayeleri, başarı hikayelerini aslında sektörel bazlı yapabilecek bir kanal oluşturalım ki bunu sektörde yapan yoktu. 2021 yılında biz bunu aslında hayata geçirdik. Ekipmanlarımızı aldık. O zamanki hayalimiz şuydu, yani biz iş yerlerine gidelim, o insanları iş ortamlarında çekelim, ofislerini çekelim, bize başarı hikayelerini anlatsınlar. Biz de bunu kanalımızda yayınlayalım. En azından benim merak ettiğim konuları merak eden başka insanlar da varsa buradan bilgi edinsinler gibisinden bir yaklaşımımız vardı. O dönem biz 4 tane video çekebildik. Tabii ki biz kontrolüm olarak da çalışmaya devam ediyoruz. Bu video çekim kısımları aslında ayrı bir işmiş. Biz o zaman öğrendik. Bu da gerçekten üzerine düşülmesi gereken ve zaman alan bir iş ve biz ofis gezdiğimizde, yani bu 4 firmayı gezip bu insanların başarı hikayelerini dinlediğimizde epey bir zaman kaybettiğimizi gördük ve çok da ilerleyemedik. O süre sonrasında biz 4 sene bir nebze Nadas'a yattık. Tabii sen de konuya hakimsin, biliyorsun. Biz tabii 4 sene geçmeden önce her seferinde seninle görüştüğümüzde biz bu projede seni görmek istiyoruz. Çünkü hem sektörde tecrüben hem de medya tarafında, sektörel medya tarafında en bilinen, en başarılı insanlardan birisin. Burada senin olman gerekiyor. Yani biz bu işi yapamıyoruz, senin yapıyor olman gerekiyor gibi bir yaklaşımımız vardı. Sen de bizi reddettin tabii ki bu epey bir süre zarfında. Ama bu senenin başlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şubat veya Mart aylarında biz seninle tekrar görüştüğümüzde bu işe artık ofiste devam edelim. Biz bir stüdyo kuralım ve bu stüdyoda biz bu insanları ağırlayarak bu projeyi hayata tekrardan geçirelim diye istedik. Ve bu bulunduğumuz aslında bizim kontrolün binasının en üst katındayız şu anda ve burada bir stüdyo kurduk ve tüm ekipmanları da sağladık. Burada biz aslında ticari bir menfaat gözetmeksizin bunu yaptık. Çünkü burada ticari olay içine girdiğinde aslında biraz daha ilişkiler bozulabiliyor. Yani burada bizim buraya ağırladığımız sektörün birbirleri arasında da rakip olan firmalar var. Bizim de rakibimiz olan firmalar var. Biz tamamıyla burada tarafsız, bir kuruma, kuruluşa bağlı olmayan bir altyapısı olan bir yayın yapalım istedik ve bu stüdyo içerisinde şu ana kadar epey bir insanı ağırlamış olduk. Benim bu merakım şuradan geliyor. En başta anlatmıştım. Burada figüranlık yaptığım dönemlerde bir kamera arkasında bir merakım oluştu. Her gittiğim sette birçok dizide oynadım ama bu set arkasında hep ben o ışıkçıları, kameramanları, ses ekibinin neler yaptığını hep izliyordum. Biraz oradan herhalde gözümde kalanları çok da profesyonel yapmasak bile burada uygulamaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde Hivak Play'i biz hayata tekrardan senin de yardımlarınla geçirdik. Ama burada yapmak istediğimiz bizim tamamıyla sektördeki bu insanların biraz daha görünür hale gelmesi, biraz daha onlar hakkında detaylı bilgi edinebileceğimiz bir kütüphane oluşturmaktı. İlk başladığımızda belki sen de hatırlıyorsundur, işte bu kadar ilerleyeceğini düşünmemiştik. Belki biz 20'yi görmeyiz, 15'lerde falan kalırız diye düşünüyorduk. İlk planlamamız öyleydi ama şu anda ben de görüyorum ki yani bu ilerledikçe, bu kadar insan bir araya geldikçe Hivak Play de kendi bünyesinde büyüdü ve tarafsız bir kurum olma sebebiyle de aslında herkes tarafından benimsendi. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben düşüncelerimi kendi çekimimde söylemiştim zaten. Seyretmenizi tavsiye ederim. Peki burada 50'ye aşkın çekim yapıldı ve çok seçkin insanlar değişik profillerden davet edildi. Bunları neye göre belirlediniz? Bu projede aslında biz birçok insana davet ettik buraya. Ben istiyorum ki yani herkes burada kendini anlatsın istiyorum. Yani burada belli bir sınırlamamız yok. Firma sahipleri gelsin ya da şunlar bunlar gelsin diye bir belirlememiz yok. Bizim iletişime geçtiğimiz herkesi davet ettik ama bizim haricimizde ya ben de orada olmalıydım deyip de belki bizi tanımayan insanlar da varsa onlar da bizle iletişime geçebilirler. Çünkü bizim kapımız burada herkese açık. Önemli olan burada sektöre bir hizmet vermek amacıyla biz bu işi yapıyoruz. Biz seçim yaparken aslında tamamıyla sektörde bulunan firmaları ön plana getirdik. Bu insanları merak ediyoruz
ediyorsanız, yani o firmanın sahibi olabilir, genel müdürü olabilir, orada bir çalışan olabilir, ustası olabilir. Tamamıyla sektördeki isimleri biz burada ağırlamayı hedefledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de birçok insanı burada ağırlamaya devam edeceğiz. Ama ben kişisel olarak şunu söyleyeyim. Biz burada ağırladığımız insanların birçoğuyla tanıştığım insanları da ağırladık. Hiç tanımadığım insanlar da buraya geldi. Tanıştığım insanlar hakkında düşüncelerim de değişti. Ya dedim, ben hakikaten bu kadarını bilmiyordum, bu kadarını tahmin etmiyordum. Gerçekten bilmediğimiz birçok yeteneği, birçok becerisi, hikayesi varmış dedik. Hani bunlar da benim için çok büyük bir avantaj oldu. Kişisel gelişim açısından da benim için avantaj oldu. Çünkü burada gerçekten değerli insanlar geldi ve onların anlattığı her şey aslında bizim sektörde dikkat alınması gereken konular. Yani burada yeni iş arayan birileri de bu videoları izleyerek sektör hakkında nabız tutabilirler. O firmaların çalışanları da patronlar hakkında belki bu videoları izleyerek detaylı bilgiler alabilirler. Yani bu aslında Hivak Play hem sektörde tek hem de şu anda çok değerli bir kütüphane haline geldi. Yani bu ilerleyen belki 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra oturup bu videoları tekrar izlediğimizde çok duygulanacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu dönemin insanları, şu dönemin sektörü, şu dönemin nabzını tutuyoruz biz burada. Keşke bu Hivak Play YouTube kanalının çok uzun yıllar öncesi YouTube'da olsaydı. Sektörün tarihinde imza atmış isimleri de ağırlasaydık ama her şeyin bir zamanı var. Hivak Play'in ben bu tarafsızlığını özellikle vurgulamak istiyorum. Controlium'un rakibi de geldi burada, bu stüdyoda yer aldı. Benim kurucusu olduğum Airnews Turkey'in de rakibi geldi burada, bu stüdyoda yer aldı. Yani bu tamamen bağımsız bir platform ve sektörün dediğin gibi bir dijital arşivi, kütüphanesi olma yolunda başarıda ilerliyor. Seni ve ortağın Muharrem'i tebrik ediyorum en içten dileklerimle. Çok büyük bir proje. Kolay bir şey değil. Kendi işinizden, ailenizden, özel zamanınızdan çok fazla fedakarlık ederek varınızı yoğunuzu bu projenin gelişmesi, büyümesi için çaba gösterdiniz. Ben de kendimi seçilmiş kişi olarak çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ben de hem sana teşekkür edeyim buradan yine kamera karşısından. İlk zaman biz, hani sen de biliyorsun, hani senden hariç kimseye teklif etmedik bunu. Doğru kişi sendin ve ben şunun da sevincini yaşıyorum. Yani Muharrem de aynı şeyi düşünüyordu. Biz de hep konuşurken. Hani biz o dönemde görmüşüz, doğru karar vermişiz. Ne kadar da doğru bir tercih yapmışız. Hani sen de bu tarafta olmakla aslında bu projeyi ayakta tutan senin burada oluyor olman. Çünkü sen olmasaydın bu proje hala raflarda bizi bekliyor olacaktı. Güzel bir ekip olduk. Ben hem sana hem Muharrem'e çok teşekkür ediyorum. Tüm Controlium ekibine de ve gelen başarı hikayesini bizle paylaşan tüm konuklara burada tekrardan teşekkür ediyorum. Hivak Play'in geleceğiyle ilgili düşüncelerin neler? Hivak Play olarak biz aslında bir nebze bu basamağa çıkmış, işe başlamış olduk. Bu tarafta rakibimiz yok. Yani ben Hivak Play adına konuşuyorum şu anda, Controlium adına değil. Rakipsiz bir proje. Onun için bu projeyi gerçekten el üstünde tutarak bir yerlere taşımak istiyoruz. Bu tarafta biz stabil olarak bu yaptığımız programlarla kalmasın, daha farklı içerikler de üretelim istiyoruz. Bunlar için de şu anda sen de biliyorsun, hani birçok projemiz var, düşünüyoruz. Büyük ihtimalle 2026 yılı itibariyle bu Hivak Play kanalı altında farklı konsepte projelerle de biz ilerliyor olacağız. Ben şunu istiyorum, yani Hivak Play hakikaten sektörün YouTube sahnesi olarak biz bunu nitelendirdik. Bu tarafta gerçekten ileride ya bir şey olduğu zaman bu sektörle alakalı insanların ya Hivak Play'de vardır ya da bu Hivak Play'de oluyor olması gerekiyor diye akıllarına ilk gelecek yapı, kanal oluyor olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Tercih sorularına geçeceğiz ama son bir sorum var ondan önce. Hayatında dönüm noktası diyebileceğim bir an, bir olay oldu mu? Dönüm noktası derken geçmişte, çok da geçmişte zannetmiyorum olacağını, ama şunu anlatabilirim. Ben aslında o ilk tecrübesiz yıllarımda tamamıyla rakam odaklı ilerlediğim dönemlerde ilk o eşanjör firmasında çalıştım. Tamamıyla benim için aslında bir çok felaketti o dönemler. Çünkü ben Yalova'dan ayrılmıştı, İstanbul'da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorum. Ve Yalova'dan hiçbir destek almıyorum. Yani annemden, babamdan, o taraftan bir şeyler gelmiyor, talep etmiyorum. Ve o firmada ben maaş alamıyordum. Zaten ayrılma nedenim oydu. O zaman Kozyatağı'nda iş yeri ve ben Şişli'de oturuyorum. Ve her akşam Şişli'ye gidip gelmek zorunda kalıyorum. Bir akşam şöyle bir şey oldu. Kozyatağı'nda 2 katlı otobüsler kalkıyordu. Orada herkes sıraya giriyordu. Ben de sıraya girdim ama param yoktu. Şu rakamı da hatırlıyorum, 2 TL otobüs biletleri ve benim cebimde sadece 1 TL var ve benim eve gitmem lazım. Hani biraz da bir insanım, hani böyle şeyleri yapmam
eğer yürüyebileceksem ben yürürüm. Yani 3 saat yürüsem yürürüm o yolu. Ama köprü geçemezsin tabii. Köprüyü geçemeyeceğim. Yani her halükarda bir şey bilmem lazım. Ve ben çok utanarak o sıraya girdim. Şoför tam geliyorsun işte o dönemler parayı veriyorsun adam senin yerine basıyordu. Adama dedim ki o zamanlar tabii takım elbise giyiyoruz şey yapıyoruz böyle hani şeyde bir durumum da değil. Ben de dedim 1 lira var dedim. Hani şey dedim adam o 1 lirayı almadı ve kendi akbilini bastı ve ben o kadar utandığımı hatırlamıyorum. Ve o zaman çok üzülmüştüm ben hani ben kendime bunu yaptım. Hani burada 3 kuruş daha fazla maaş alacağım diye belki farklı bir yönden o firmaya çalışmaya başladım. Ve o dönem dedim ki ben dedim bir daha bu asla olmayacak dedim. O dönemden sonra aslında biraz benim uyanma dönemim diyebilirim. O dönemden sonra Satek mühendislikte işe başladım. O dönemden sonra birçok şeyi hayatımda felsefi olarak da değiştirdim. Bazen başarılı insanların bu başarı hikayesinde bir dibe vurma süreçleri oluyor. Benim de başıma gelmişti. Senin de herhalde o dibe vurma noktana o otobüs şoföründen yardım istemen herhalde oldu. Şöyle dibe vurma bu biraz benim kendi tercihlerim yüzünden olmuştu. Yani belki insanlar bazen dibe vurduğunda çaresizlikten de dibe vurabiliyorlar. Hani belki çare bulamıyorlar ama ben durup dururken o hale kendimi getirmiştim. Onun için hani belki annemden babamdan destek istesem o zamanlar da yapabilirlerdi. Ve ben hiç hayatımda böyle şeyleri yaşamamış birisi olarak bunu kendime yaşattığım için aslında bir nebze kendime çeki düzen verme hissiyatı duydum ve hemen akbil almıştım ilk maaşımda. Peki şimdi tercih sorularımız. Yalova mı İstanbul mu? Şimdi çevremdeki herkes beni Yalova fanatiği olduğumu iyi bilirler. 18 senedir de İstanbul'dayım. Gönlüm Yalova'da ama herhalde yaşanacak yer denirse İstanbul büyük ihtimalle. Peki bu soruyu ben sana özel bir çeviri olarak farklı bir formatta sorayım. Çin mi Amerika mı? Amerika'ya gittiğimde orada da belli bir dönem yaşadığım için hani bir yabancılık çekme huyu vardır ya. Mesela ben Almanya'ya gittiğimde bir yabancılık çekiyorum ya da İtalya'ya gittiğimde bir yabancılık çekiyorum. Böyle oraya ait değilmişsin bir hissi var. Amerika'ya gittiğimde bunu hissetmiyorum. Onun için hep Amerika diyebilirim ama ticari olarak veya sektörel olarak teknoloji olarak, gelecek olarak bundan 10 sene önce, 15 sene önce biz ilk Çin'den malzemeyi getirdiğimizde Türkiye'deki tepkiler, projelere zor zar onları kabul ettirmemiz dönemlerini yaşadığımı biliyorum ve şu anda Çin mallarını biraz daha kolay satabildiğimizi biliyorum. Gelecek doğuda yani batıda değil. Onun için Çin'e de çok sık gidiyorum. Çinli arkadaşlarım var. Çalıştığımız, çok iyi iletişimde olduğumuz, ailece görüştüğümüz insanlar da var. Çok kararsız kalabilirim yani. Hani gelecek Çin'de bence. Marka mı fiyat mı? Bence marka. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi sahada olmak mı? Sahada olmak dediğiniz müşteri ziyaretleri anlamına geliyor. Yani biz uygulama yapmadığımız için. Bizde müşteri ziyaretleri de önemli ama ofiste olmak da önemli. Onun için burada %50 diyebilirim. Satış günü mü tahsilat günü mü? Ben satış tarafındayım. Tahsilatlarla bizim Muharrem ilgilendiği için paraları o görüyor. Ben görmediğim için satarım gerisine bakmam. Ben satış tarafına bakıyorum. Hızlı karar mı detaylı analiz mi? Çok aceleciyim. Yani detaylı analiz aslında o sorunun cevabı şöyle olmalı. Hızlı detaylı analiz olmalı ama ben hızlı karar vermeyi seviyorum. Teklif ver bekleme yoksa dürt arada baskı yap. Ne Bununla ilgili anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi ben teklif veririm. Çok da dürtüp böyle dakika başı arayıp da rahatsız etmem. Beni de rahatsız edenleri çok sevmiyorum hani teklif aldığım yerlerde. Geçmişte şöyle bir anım var. Sur Yapı'ya iş yapıyoruz o dönemler. Asım Karabıyık diye de yanlış hatırlamıyorsam ismini. O dönemin satın almada kişisi vardı ve biz epey bir iş yapıyorduk onlarla. Bir projeye teklif verdik gene ve eski patronum yine Murat Doğanay durmadan o dürtme tarafındaydı. Durmadan arattırıyordu beni adamı yani durmadan ara ne oldu iş diye. Adam bir gün bana telefonda dedi ki Levent Bey dedi sana numaramı vermekle hata mı ettim dedi suratıma kapattım telefonu arama beni bir daha dedi. Onun için çok da böyle dürtmek iyi olmuyormuş onu ben tecrübe ederek yaşadım. Sabırlı olmak gerekiyor biraz. Risk almak mı temkinli gitmek mi? Risk almayı severim. Ciro mu karlılık mı? Ortaklı bir firma olduğum için bunun en büyük avantajı bu. Çünkü bazen benim düşüncelerim hatalı olabiliyor ya da ortağın düşünceleri hatalı olabiliyor. Siz burada balanslama yapıyorsunuz. Ben ciroya bakıyorum, o karlılığa bakıyor. Biz balanslıyoruz burada işi. Fuara katılmak mı birebir müşteri ziyareti mi? Müşteri ziyareti önemli ama ben fuara katılmaları da önemsiyorum. Çay mı kahve mi? Kahve. Excel mi CRM mi? Çok iyi Excel kullandığımı iddia ediyordum. Yapay zekayı da devreye sokana kadar ama Excel'i çok iyi kullanarak Excel diyeceğim. Sektörden takip ettim beğendiğin 3 marka.
Ha, burada şimdi 100 tane marka var. Şimdi birini söylesem biri diyecek. Onun için 3 marka kendi markalarımızı söyleyelim. İtalya'dan üretimini yaptırtıp Türkiye'de satışını yaptığımız Ventilon markamız var. Kendi markamız. Çin'de üretimini yaptırdığımız, şu anda 6 farklı fabrikayla çalışıp ürün getiriyoruz. Bunları biz Hexa Controls markasıyla getiriyoruz. Onu söyleyebilirim. Bir de Controlium diyeyim. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? 10 toplantı da çok. Bir uzun toplantıda da ben genelde bizdeki toplantılar hiçbir zaman başladığı gibi bitmiyor. İşle başlıyorsunuz. Ondan sonra ya sen orada ne yedin, bu ne yediğine dönüyor. Onun için kısa ve öz toplantı seviyorum. WhatsApp mı, e-posta mı? Sektörün ihtiyaçlarına göre entegre olan bir firma olduğumuzu söyledim. Burada ilk zamanlar biz hep e-posta üzerinden müşterilere dönüş yapıyorduk ve yavaş yavaş olay WhatsApp'a dönmeye başladı. Yani yavaş yavaş. Ben ilk zamanlar gene direnç gösterdim ya WhatsApp'tan olmasın gibisinden, ama burada biz hızlı bir şekilde WhatsApp'a entegre ettik. Hem şirket bünyesine hem kişisel olarak kendi ticari yazışmalarımıza. Ve şu anda sektörde taleplerin çoğu WhatsApp üzerinden geliyor. Mail yoluyla iletişim kurmayı seven müşteri grupları var. İlla onlar gerçekten resmi teklif istiyorlar. Biz mail üzerinden onlara resmi teklif gönderirken şantiyede ürün soran, teklifi hızlıca isteyen, teklifi WhatsApp üzerinden onaylayan müşteri kısımlarımız da var. Onlara da WhatsApp üzerinden iletişim kuruyoruz. Peki emoji kullanıyor musun? Emoji kullanmıyorum. En çok kullandığım 2 nokta üst üste bir gülen yüz. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kar kaybı tabii ki. Tiyatro mu, sinema mı? Evde televizyon seyretmeyi daha çok seviyorum. Televizyonda seyretmekten keyif aldığın dizi, film ne var? Durup aynı filmleri seyretmeyi çok seviyorum. Özellikle de bu tam yılbaşı yaklaştığı zaman bizim bir filmimiz var aslında, Holiday diye. O biraz klasik haline geldi. Şimdi oturuyoruz biz her yılbaşı öncesinde mutlaka aynı gün o filmi belki 100 kere de olsa gene izliyoruz. Hani böyle eski seyrettiğim filmleri tekrar seyretmek hoşuma gidiyor. Bunun gibi belli dönemlerde o dönemin çağrıştırdığı filmleri izliyoruz aslında, böyle aynı filmleri durup. Bende de şey vardı, özellikle Noel filmleri, her yıl yeni Noel filmi çekilir, çekilmiyorsa başı dönüp Kevin evde tek başına. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Çok soğuğu da sevmiyorum, çok sıcağı da sevmiyorum. Onun için ilkbahar diyeyim. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Peki Levent, son sorumuz. Biliyorsun son sorumuzu. Şu anda benim yerimde sen oturuyor olsan kendine hangi soruyu sorardın ve cevabı ne olurdu? Şimdi ilk bu projeye başladığımızda bu soruları oturduk, beraber hazırladık. O kadar insanın videosunu da izledim. Her biri kendi hakkında sorulması gereken soruları ya da istedikleri soruları hayal etti, ama bilmiyorum yani çok da böyle... Biz aslında bu soruları hazırlarken kendimize sorulsaydı bunları sorardık Tabii diye düşündük böyle, herhalde. Ya işte hep şöyle aslında o hayali kurarak hepimiz yaptık bunu. Ya ben kameranın karşısındayım, şimdi bana bunu da sorsalar keşke dediğimiz soruları mutlaka yazdık. Hani burada hepimizin merak ettiği, hayal ettiği, belki de kendimize sorulmasını istenip cevaplarını duymak istediğimiz bir nebze kendi cevaplarımızla karşı tarafın cevaplarını karşılaştırmak için kurgulanmış sorular diye düşünüyorum. Yani o yüzden çok da böyle ayrıca bana sorulsun diye şu anda aklıma gelmedi. Peki Levent, çok teşekkürler. Seninle güzel bir sohbet oldu. Bu Hıvak Play'in 50. çekimiydi. 50. programda seni konuk ettik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hep buradaydım ama burada masada oturuyor Kamera olmak önünde da olmak. evet, ayrı bir heyecanmış. Bunu ben de yaşamış oldum. Ben teşekkür ederim. Hıvak Play'in bugün konuğu Controlium kurucu ortağı Levent Sezanoğlu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.